Sen çocukken de böyleydin. Çocukken meşhur biri olmak istemişimdir. Gene şöhretsin, hem de 2 kere. Serserilikte ve kadın tavlamakta. Öldüğünde cansız bedenini günler sonra komşuları buldu dediler. Yalnızlıktan çürüyen bir Yeşilçam dramı diye manşet attılar. Bunlar gerçekten doğru muydu? Biraz sonra bu konuya değineceğiz. Aslında her şey o buz gibi bakışların, o hiç kesmediği bıyıklarının arkasında saklıydı. Adam gibi adam dedikleri türden biriydi Yıldırım Gencer. Öyle hani set bitti ben kaçar diyenlerden değil, raconu hayatına, hayatını da sinemaya yediren birinden bahsediyorum. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, babası zengin, hali vakti yerinde bir Beyoğlu beyefendisi ama yeri geldiğinde Çatalca cezaevinde 18 ay yatacak kadar da gözü kara. Şimdi filmi şöyle bir geriye doğru saralım. ...25 Kasım 1936'da Sakarya Akyazı'da Kafkas kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası Ziya Bey, Kuzuluk maden sularının, kaplıcaların sahibi. Yani Yıldırım Gencer öyle açlıktan, sefaletten sinemaya düşmüş bir çocuk değil. Ama kanı kaynıyor adamın. Galatasaray Lisesi'nin o ağır havası bile yetmemiş ona. Babası bakmış bu çocuk durmuyor, hadi demiş ticarete atıl. Maden suları, mermer ocakları. Para var, pul var ama huzur yok. Çünkü o içindeki fırtına başka bir yerde esecek, o çok besbelli. Peki nasıl oldu da o sert adam bir anda beyaz perdede belirdi? Bir gala gecesi. Akrabası Faruk Kenç elinden tutup sokuyor onu o dünyaya. İlk film El Alem Ne Der. Daha o gün o keskin yüz hatlarıyla, o pis gülüşüyle seyirciyi bir yakalıyor, bir daha da bırakmıyor. Düşünsenize o dönem 2 jön bir filmde oynamaz, kural bu. Ama Yıldırım Gencer o kuralı öyle bir yıkıyor ki, İrfan Atasoy'la Uçan Adam Killing'e karşı filminde bir araya geliyorlar ve yer yerinden oynuyor. Bakın burası çok mühim. Biz onu hep kötü adam olarak tanıdık değil mi? Mafya babası, o meşhur kahkahasıyla masaya yumruğunu vuran adam. Ama gerçek hayatta o bıyıkların altında bir çocuk kalbi taşıyordu. Oğlu anlatıyor. Babam öyle salya sümük bir ilişki kurmazdı bizimle. Mesafeliydi ama müthiş vicdanlıydı diyor. Düşünün, sette bir figüran hakkında, bir ışıkçı hakkında en ufak bir ileri geri konuşulsun. Asla müsaade etmezdi. Onlar bu işin emekçisi derdi. Kendi yemez, önce bahçesinde çalışan işçisine yedirirdi. Ama o mertlik başına işler de açtı tabii. Bir gün Yeşilçam kahvesinde otururken arkadaşına bir saldırı oluyor. Yıldırım Gencer bu durur mu? Cebinden o meşhur usturayı bir çıkarıyor, adamı oracıkta perişan ediyor. Sonra ne yapıyor dersiniz? Taksicilere ambulans çağırın diyor. Kendisi doğruca emniyete gidip teslim oluyor. Ben yaptım diyor. İşte o delikanlılık ona Çatalca cezaevinde 12 aya mal oluyor. Yılmaz Güney'le dostluğu da orada pekişiyor işte. 2 çirkin kral, 2 sert adam. Bir tabak buzlu bademin başında 2 gün 2 gece kalkmadan rakı içecek kadar büyük bir yoldaşlıktı bu. Bakın, oğlu Mehmet Bey anlatıyor. Bir gün Çiçek Pasajı'nda yaşlı bir buzlu bademciyle karşılaşıyor. Adam diyor ki, evlat ben burada çok sarhoş gördüm, çok ayaş gördüm ama şu masada oturan o 2 dev adamı hiç unutamam. 2 gün 2 gece, tam 48 saat o masadan bir an olsun kalkmadan, gözlerini birbirlerinden ayırmadan rakı içtiler. Kim bu adamlar biliyor musun? Biri bizim Yıldırım Gencer, diğeri de Yılmaz Güney demiş. Bakın şu Yılmaz Güney meselesini de araya sıkıştırmam lazım. Çünkü o dostluk Yeşilçam'ın o mertlik dediğimiz ruhunun kitabıdır. Hani bir mektup meselesi döner durur ya, aslında o mektup Yıldırım Gencer'in o sert kabuğunun altındaki vefanın en büyük kanıtıydı. Yıldırım Gencer, Çatalca cezaevinde o 18 ayı yatarken, herkesin başıma iş alırım diye selamı sabahı kestiği o günlerde kapısında birini görüyor. Yılmaz Güney. Çirkin kral dostunu o demir parmaklıklar arkasında yalnız bırakmıyor. İşte o mektup da bu sarsılmaz dostluğa, o zor günlerde uzanan ele bir eyvallah demek için yazılmıştı. Mektubun özeti aslında çok yalındı. Yalnız değiliz. Hala omuz omuzdayız şeklindeydi. Yine oğlu Mehmet Bey'in anlattığı o meşhur hikayeyi düşünün. Çiçek Pasajı'ndaki o yaşlı buzlu bademci amca bile unutmamış onları. 2 gün, 2 gece. Tam 48 saat boyunca masada bir an olsun kalkmadan
Birbirinin gözünün içine bakarak sessizce omuz omuza rakı içmek. İşte o mektubun mürekkebi aslında olmasa da o 48 saatlik sadakatle dökülmüştü. Sonraları Yılmaz Güney siyasi filmlere ağırlık verince yolları biraz ayrıldı, araya mesafeler girdi belki ama o delikanlı hukukları hiç bozulmadı. Yıldırım Gencer için Yılmaz Güney sadece bir rol arkadaşı değil, cezaevi kapısında beliren o tek gerçek dostun adıydı. Oğlu tarafından anlatılanlara göre Tatar Ramazan'daki o Abdurrahman Çavuş rolü var ya, aslında o rol Yıldırım Gencer'e teklif ediliyor. Senaryoyu okuyor, bakıyor, hayır diyor. Bu rolü en iyi Hayati Hamzoğlu oynar. Kendi hakkından feragat edip arkadaşını öneriyor. Hayati Bey o rolle Altın Portakal oluyor. Oğlu Mehmet Bey babasının aşk hayatıyla ilgili olarak da aşk hayatımı orası tam bir fırtına. Perihan Savaş'tan Nazan Şoray'a, Figensa'ya kadar kimler geçmedi ki o kalpten? Perihan Savaş'la olan o büyük aşkı dergi kapaklarından düşmezdi. Ama ne yaparsa yapsın, o Kafkas inadı, o sertliği bazen ilişkilerinde çıkmaza sokuyordu. 1975'te ilk eşinden boşandıktan sonra hayatı hep bir arayış, hep bir yalnızlık döngüsüne girdi aslında. Ve o son yıllar. Herkes sefalet içinde öldü dedi. Fakat konuyu en iyi bilen oğlu, hayır efendim ne sefaleti. Yıldırım Gencer'in paraya ihtiyacı yoktu ki. Kendi tercihiydi o yalnızlık. Akyazı'daki o bahçeli eve kapattı kendini. Tavuklarıyla, ağaçlarıyla, doğayla baş başa kalmak istedi. Sinemayı bıraktım, oynamıyorum diyerek bütün teklifleri reddetti. O ışıltılı dünyadan kendi isteğiyle elini eteğini çekti diyordu. Gelelim o acı güne. 18 Ocak 2005. Komşuları buldu haberi. Oğlu Mehmet o gece yan odadaymış aslında. Babası bir süredir rahatsızmış, ciğerleri su toplamış ama o inadından doktora gitmiyor. İşinize bakın, bir şeyim yok diyor. O gece uykusunda sessizce gidiyor usta. Öyle günlerce falan bekleme yok. Ailesinin yanı başında, kendi topraklarında veriyor son nefesini. Yani anlayacağınız, o filmlerde gördüğünüz o sert, o tavizsiz kötü adam, aslında hayatın tokadını yemiş ama eğilmemiş bir İstanbul beyefendisiydi. O pis gülüşünün altında aslında kırgın bir çocuk, bıyıklarının altında inci gibi parlayan bir gülümseme saklıydı. Yeşilçam bitti diyorlar ya, haklılar. Çünkü Yıldırım Gencer gibi adamlar o siyah beyaz karelerle beraber alıp başlarını gittiler. Bize de sadece o sert bakışların, o mert duruşun hatırası kaldı. Nur içinde yatsın, Yeşilçam'ın en delikanlı kötüsü. Sizlerin de Yıldırım Gencer'le ilgili anıları, görüşleri varsa yorumlardan bildirebilir. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.